Bani, bu sefer efsane bir içerik platformu bulduk. Hadi gel sana göstereyim. Dur. Bak şimdi. Of. Hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. Hayatıma hoş geldiniz. Bugün karşınıza Exe'nin aksine çok daha efsane bir platformla geldim. Gain. Güzel ahlak, iyi niyet. Çok hoş bir açılımı varmış değil mi? Ben de Gain platformunu araştırırken gördüm bu açılımını. Video metnini hazırlarken, metni hikaye haline dönüşürken fark ettim ki Gain'i çok övmüşüm. Neredeyse hiçbir kötü özelliğini bulamadığımdan dolayı size burada Gain'i öve bitirememişim. Bu yüzden en başta şu uyarıyı yapmak istiyorum. Bu video kesinlikle bir sponsorlu reklam videosu değildir. Keşke olsaydı, biraz para kazanır, şu kitaplığıma daha fazla kitap alırdım. Beni yakından takip ediyorsanız veya kanalıma kısaca göz gezdirdiyseniz biliyorsunuz ki ben size her zaman yarar sağlayabilecek, size katkı sağlayabilecek uygulamaları, kitapları, filmleri veya dizileri önermeye çalışıyorum. Özellikle kendim izleyip veya okuyup bende etkisi varsa, bana bir yarar sağladıysa size bu önerileri yapıyorum. Bu yüzden şu anda karşınıza Gain isimli online içerik platformuyla çıktığım için çok mutluyum. Çünkü yeni keşfetmiş olmama rağmen, aslında yeni keşfetmemin sebebi henüz yeni çıkmış olması. Yanlış hatırlamıyorsam 2 Ocak tarihinde yayınlandı. Yayına başladı ve şimdiden çok beğendim. Instagram, TikTok gibi diğer tüm sosyal medyanın yerini alabilecek, hatta size Netflix'i bile unutturabilecek çok güzel bir içerik platformu diyebilirim. Şimdi sizi sıkmamak için videom 3 kısımdan oluşacak. İlk kısımda Gain'in ne olduğundan, nasıl bir yer olduğundan bahsedeceğim. İkinci kısım bana hissettirdiği şeyler ve benim düşüncelerimden oluşacak. Üçüncü kısımda ise size bazı içerik önerilerinde bulunacağım. Gain içinde yer alan. O halde şimdi hızlıca videomuza geçelim ama önce size hatırlatmak istediğim bir şey var. Kanalıma abone olun, videoyu da beğenin. Gain nedir? Güzel ahlak, iyi niyet. Tekrar söylemek istedim bu açılımını. Gain, kişiye özel çekilenen, eğitici, öğretici ve eğlendirici 3-5 dakikalık videoların yer aldığı online bir mobil içerik platformu. Özellikle mobil dememin sebebi şu: bilgisayarda izleme imkanınız şu anda yok. Sadece mobile özel olarak tasarlanmış dizilerden ve belgesellerden oluşuyor. Telefonunuz dikey formatta olduğu için Gain'e ait bazı içerikler telefonlarınıza özel dikey olarak tasarlanmış ve size daha keyifli bir izleme olanağı sunuyor. Diğer online içerik platformlarının aksine size 3-5 dakikalık kısa, zamanınızı çok almayacak videolarla çok ama çok daha yararlı bir zaman geçirme imkanı sağlıyor. Bu benim en sevdiğim özelliğiydi. Gain'in çok hoşuma gitmesinin en büyük sebebi belki de buydu. Bu arada şunu da unutmadan hemen size söyleyeyim. Gain şu anda tamamen ücretsiz ama ilerleyen aylarda içeriğe göre ücret ya da genel bir abonelik, ücretli abonelik gelebilir. Şu anda tamamen ücretsiz olduğu için bence hemen abone olup Gain'i biraz karıştırın, kurcalayın. Eminim sizin de hoşunuza gidecektir. İncelediğim kadarıyla Gain içinde belgeseller, mini diziler, programlar, söyleşiler, müzik, kısa filmler ve canlı yayınlar yer alıyor. Ayrıca bunların sizin ilgi alanınıza yönelik düzenlenmesi ve sizin ilgi alanınıza göre bunların arasında hızlıca geçiş yapabilmeniz çok iyi olmuş. Son zamanlarda zamanımızın çoğunu telefonlara bakarak geçirdiğimiz için bu içeriklerin, özellikle bazı içeriklerin telefonlara özel olarak hazırlanması bize çok keyifli bir izleme imkanı sunmuş. Şimdi benim ne düşündüğümü ve bana ne hissettirdiğine gelecek olursak, açıkçası ben bayıldım. Çok iyi hazırlanmış bir platform. Hatta son zamanlarda Netflix, Amazon Prime gibi bize çok iyi görünen platformların aksine, hatta şu yakın bir zamanda çıkan Exe'nin bir hayli aksine çok yararlı olmuş. Diğer platformlarda her zaman izleyiciyi ekranda tutmak, izleyiciyi kendine bağlamak, yani resmen bağımlılık yapmak ve tamamen para kazanma güdüsüyle programlar, diziler, filmler hazırlanıyordu. Ama burada ben böyle bir şey hissetmedim. Çünkü bir programı izleyince bana bir şey öğrettiğini, başka bir programa geçince bana iyi hissettirdiğini fark ettim. Biliyorsunuz bu son zamanlarda çok nadir bulunan bir şey. Bir film, dizi ya da herhangi bir şeyi izlerken, size keyifli bir seyir sunarken aynı zamanda öğretici içerikleri barındırması çok nadir bulunan bir şey. Bu yüzden şimdiden çok başarılı olmuşa benziyor. Bu konuda şahsi tavsiyem bence Instagram ve TikTok'ta zamanınızı boşa geçirmek yerine, arkadaşlarınızın o gün ne giydiğini veya ne yediğini görmek yerine veya TikTok'ta saçma sapan dans videolarıyla zamanınızı geçirmektense girin biraz Gain'de zamanınızı harcayın. İnanın çok keyif alacaksınız. Ayrıca bu Gain'deki izlediğiniz videolara göre şekillenen keşfet kısmı benim için çok yararlı oldu. Çünkü daha önce fark etmediğim pek çok yararlı içerik keşfettim. Ayrıca sizi uyarmadan geçemeyeceğim. Bu bir uyarıdır. Gain'i açar açmaz direkt size özel bir video başladığı için bu sizi bazı anlarda zor durumda bırakabilir. Ya telefonunuzu sessizdeyken Gain'i çalıştırın ya da toplantı, okul veya özel bir yerdeyseniz bence Gain'i o an çalıştırmayın. Çünkü direkt karşınıza çıkan programın
sesi etrafınızdaki insanları veya sizi tedirgin edebilir. Bence zaman içerisinde buna da bir güncelleme gelecek. Bu özelliğini kapatıp açabileceğiz. Gain'in ilk başta fragmanını izlemiştim. Öyle çok büyük reklamları yapılmamıştı. Büyük çok izlenen ünlü isimlere Gain hakkında reklam filmleri çekilmemişti ama çok daha etkili bir reklamını izlemiştim. Takside yolculuk yapan bir insan taksinin camında günümüz televizyondaki bazı programların yansımasını görüyor ve çok bunalıyor. Daha sonra camı indirip dışarıya göz gezdirdiğinde gerçekte yaşanan hayatın ne kadar keyifli olabileceğini görüyor ve dışarıyı izlemeye başlıyor. Ve Gain de zaten bunun ardından karşımıza çıkıyor. Bence çok başarılı bir reklam filmi olmuştu. Reklam filmi ve logosu beni çok etkilemişti. Hatta korku filmi teması gibi başlayan Gain'in açılışındaki Gain'in kısacık introsu sizi çok azıcık tedirgin etse de bence çok hoş duygular hissettiriyor. Peki o halde Gain bize ne gibi içerikler vaat ediyor? Benim zaten halihazırda takip ettiğim efsane isimlerin Gain içinde yer aldığını fark ettim. İsterseniz İlber Ortaylı'dan tarih hakkında eğlenceli sohbetlere eşlik edin. Zaman Makinesi adı altına programı var. İsterseniz Ahmet Mümtaz Saylan'la İstanbul'u keyifli bir şekilde dolaşın ya da Vedat Milor'le karnınızı acıktıracak keyifli yemek programlarını izleyin. Bu benim tavsiyem değildir çünkü ben izledikçe acıkıyorum. Veya Engin Günaydın'ın 10.000 Adım dizisinde kendinizi birazcık kaybedin. Ya da MFÖ'nün müzik hayatıyla alakalı belgeseline kendinizi kaptırın. Bunların yanında pek çok mini diziler, kısa filmler, kısa hikayeler, belgeseller, söyleşiler, hatta 24 saatte dünya gibi haberler de yer alıyor içinde. İşte size bu yüzden diyorum, içinde her birinize uygun güzel bir içerik bulabiliyorsunuz ve bunlar sizin zamanınızı çok iyi değerlendirmenize olanak sağlıyor. Tekrar belirtmek istiyorum. Instagram veya TikTok'ta kısa videolarla, saçma boş videolarla zamanınızı geçireceğinize Gain'deki kaliteli kısa videolarla bence zamanınızı daha iyi değerlendirebilirsiniz. Kitap okumadığım veya kitap okumaya ara verdiğim zamanlarda elime telefonu aldığımda Instagram'a girmek yerine, Instagram'da zamanımı harcamak yerine bu anlarımı değerlendirebilecek bir uygulama oldu kendisi. Çünkü içindeki programlar, içerikler benim YouTube'da arayıp bulmaya çalıştığım, bana katkı sağlayabilecek, bana yarar sağlayabilecek içeriklerin bir araya toplanmış hali gibi. Bu yüzden sizlere de şiddetle tavsiye ediyorum. Özellikle şu anda ücretsiz olduğu için. Ayrıca siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Gain'i daha önce kullandınız mı? Ya da bu videodan sonra Gain'i kullanacak mısınız? Ya da Gain'i kullanırsanız ilk düşünceleriniz, ilk hissettiğiniz şeyler neler olacak? Bunları lütfen yorumlar kısmına belirtin. Çünkü sizin tepkilerinize göre, sizin yorumlarınıza göre belki de bir sonraki videomda size Gain içinden bazı içerik tavsiyelerinde bulunurum. Hatta Gain'i iyice kurcaladıktan sonra size efsane kısa filmler, belgeseller, program önerileri falan yapabilirim. Evet arkadaşlar, bence Gain'i yeterince övdüm size burada. Keşke sponsorlu içerik olsaydı. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. O halde bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.